Herkese merhaba. Bugün edebiyat dünyasının en büyük efsanelerinden birinin Stephen King'in o devasa mirasına dalıyoruz. Ama sıkı durun çünkü bu muazzam hikaye lüks bir ofiste değil, buram buram özgüvensizlik kokan derme çatma bir karavanda başlıyor. Hazırsanız her şeyi değiştiren o kırılma anına gidelim. Şimdi biraz hayal gücümüzü çalıştıralım. Kendi jenerasyonunun en üretken, en efsanevi korku yazarının o ilk roman taslağını buruşturup çöp kutusuna fırlattığı bir zaman çizelgesi düşünün. Yıl 1970'lerin başı. Karavanda yaşayan, lise öğretmeni olarak ay sonunu zor zor getiren gencecik bir adam, elindeki sayfalara bakıyor, "Ya bundan hiçbir şey olmaz, bu tam bir kaybeden hikayesi." diyor ve tamamen pes ediyor. Eğer bu paralel evrende kalsaydık, inanın bana, bugün korku edebiyatı ve sineması bambaşka, çok daha renksiz bir yer olurdu. İşte tam bu noktada King'in en büyük destekçisi eşi Tabitha sahneye çıkıyor. Çöpteki o buruşuk sayfaları bulan kişi ta kendisiydi. King, hikayenin başrolündeki genç kızın dünyasıyla, o ergenlik psikolojisiyle bir türlü bağ kuramadığı için havlu atmıştı. Ama Tabitha o sayfaları okudu, potansiyeli gördü ve ona devam et dedi. Kadın karakterler konusunda ben sana yardım ederim. Düşünebiliyor musunuz? Sadık King hayranlarının çok iyi bildiği bu ufacık basit destek hamlesi, kelimenin tam anlamıyla bugün bildiğimiz o devasa kariyeri ipten aldı. Biz de bugün bu inanılmaz yolculuğun haritasını çıkarıyoruz. Çöpten kurtarılan o ilk adımla başlayıp Kerry White'ın o karanlık dünyasına gireceğiz. Ardından hepimizin aklına kazınan o 1976 yapımı film uyarlamasına bakıp King'in nasıl muazzam bir imparatorluk inşa ettiğini ve o dev küresel hayran kitlesini nasıl yarattığını konuşacağız. Birinci bölümümüz Çöpten Kurtarılanlar. Gelin en baştan, neredeyse çöpe gidecekken dünyayı sarsan o kitapla başlayalım. Biliyor musunuz, King bu hikayeyi yazarken öğretmenlik yaptığı dönemde gözlemlediği iki gerçek lise öğrencisinden ilham almış. İçlerinden biri her gün okula aynı kıyafetlerle gelen, bir gün sırf üstünü değiştirmeye cesaret ettiğinde bile arkadaşları tarafından acımasızca zorbalığa uğrayan bir kızmış. İşte Carrie, yani Türkiye'de bildiğimiz adıyla Göz romanının tohumları tamamen bu gerçek hayat trajedilerinden atılıyor. Eğer Tabitha'nın inancı olmasaydı, okurken tüylerimizi diken diken eden o telekinetik dehşet sonsuza dek yok olup gidecekti. İkinci bölüm, Kerry White'ın dünyasını keşfetmek. Şimdi biraz daha derine inelim ve King'in o kurtarılmış romanında yarattığı travmatik, nefes kesen dünyaya yakından bakalım. Bu hikayenin tam kalbinde inanılmaz yıkıcı bir çarpışma yatıyor. Bir tarafta Kerry White var. Düşünün, fazlasıyla içine kapanık, kendi bedeni hakkında bile hiçbir şey bilmeyen, okul duşlarında üzerine yabancı maddeler atılarak aşağılanan mutlak bir kurban. Evde ise işler daha da beter. Uydurma ayetlerle hayatı zindana çeviren, akıl sağlığı yerinde olmayan aşırı dindar annesi Margaret'ın bitmek bilmez baskısı altında eziliyor. Diğer yanda ise Chris Hargensen var. Varlıklı bir aileden gelen, gücünü sadece zorbalıktan alan ve okul balosuna gitmesi yasaklanınca bütün faturayı Kerry'e kesmeye yemin eden acımasız bir zorba. İşte bu iki zıt kutbun gerilimi tüm hikayenin fitilini ateşliyor. İşin en can alıcı kısmı ne biliyor musunuz? Hikayenin ulaştığı o muazzam tepe noktası. O meşhur lise balosunda Carrie'nin başından aşağı domuz kanı döküldüğünde kelimenin tam anlamıyla kıyamet kopuyor. Bütün Chamberlain kasabası bir kan gölüne dönüyor. Balo kralı Tammy Rose kafasına düşen kova yüzünden can veriyor. Eve dönen Carrie, onu şeytanın ele geçirdiğini düşünen kendi özannesi tarafından bıçaklanıyor ama ardından Carrie de annesini öldürüyor. Zorba Chris ve erkek arkadaşı o telekinetik öfkeden nasibini alıp korkunç bir kazada ölüyorlar. Hikayeden sağ çıkabilen nadir isimlerden biri Sue Snell. O da sadece Carrie'nin zihnini okuyup onun gerçek pişmanlığını hissetmesi sayesinde telepatik bir bağla affediliyor. King daha bu ilk kitabında bile benim finallerimde kimsenin garantisi yok mesajını okura çok net veriyor. Üçüncü bölüme geçiyoruz, ikonik 1976 film uyarlaması. Artık yazılı sayfalardan çıkıp gümüş ekrana sıçrama vakti geldi. Çünkü bu çarpıcı hikaye çok geçmeden herkesin aklına kazınacak, görsel bir kabusa dönüşecekti. Şimdi gözlerinizi kapatın ve popüler kültürün kalbine kazınan o çarpıcı sahneyi gözünüzün önüne getirin. Yönetmen Brian De Palma'nın o harika vizyonuyla Sissy Spacek uçuk pembe ipek elbisesi içinde sahnede adeta parlıyor. Balo kraliçesi seçilmenin o saf masum mutluluğu sadece saniyeler içinde tepesinden dökülen domuz kanıyla paramparça oluyor. Kırmızıya bürünmüş Carrie'nin bakışları bir anda donuklaşıyor ve o tipik Amerikan lisesi rüyası kapıların kilitlendiği, alevlerin her yeri sardığı telekinetik bir cehenneme dönüşüyor. Kesinlikle unutulmaz bir sinema anı. Tabii,
İşin mutfağında harika detaylar var. Mesela bu film hepimizin çok iyi bildiği John Travolta'nın sinema kariyerini başlatan ilk büyük işi. Öte yandan Sissy Spacek'in Carrie ve Piper Lauren'in o fanatik anne rolleri o kadar olağanüstüydü ki korku sinemasında çok nadir görülen bir şeyi başarıp Akademi Ödülü adaylıkları kaptılar. Bir de ufak bir eğlenceli bilgi vereyim. Stephen King'in sonraki pek çok film uyarlamasında onu arka planda kurye veya rahip gibi minik rollerde görürüz. Ama bu ilk ikonik filmde kendisi fiziksel olarak maalesef yer almıyor. 4. bölüm, King İmparatorluğunu inşa etmek. Artık tek bir karakterden, tek bir genç kızın hikayesinden çıkıp adım adım örülen o devasa evrenin sınırlarına doğru genişliyoruz. Şu rakamın büyüklüğüne bir bakar mısınız? Dünya çapında 350 milyondan fazla kopya. Sadece bir saniyeliğine o çöpe atılan buruşuk sayfa yığınını düşünün, sonra da dönüp bu akıl almaz satış rakamına bakın. Gerçekten eşine az rastlanır bir azim ve yaratıcılık hikayesi değil mi? Rakamlarla devam edelim. Sadece romanlara baktığımızda bile karşımızda 63 muazzam başarılı eser var. Üstelik bunların 7 tanesini Richard Bachman takma adıyla yazmış. Tabii 200 aşkın kısa öyküyü, kurgu dışı işleri ve devasa çizgi roman projelerini saymıyorum bile. Adam tam anlamıyla durmak bilmeyen bir edebiyat makinesi. Bu evrime baktığınızda King'in 10 yıllar içinde nasıl bir ustalıkla dönüştüğünü çok net görebiliyorsunuz. 74'te Carrie ile saf korkuya giriş yaptı, 77'de Medium'la psikolojik gerilimi doruklara çıkardı ama sırf korkuyla yetinmedi, 82'de Karakule ile bizi devasa bir fantastik serüvene soktu, 96'ya geldiğimizde ise Yeşil Yol gibi hüngür hüngür ağlatan, insan ruhuna dokunan bir şahesere imza attı. Türler arasında nasıl bu kadar pürüzsüz geçiş yapabildiğine insan gerçekten hayret ediyor. 5. ve son bölümümüz küresel hayran kitlesi. Tahmin edersiniz ki bu kadar devasa bir üretim, beraberinde her bir ayrıncıyı didik didik eden dev bir topluluğu da getirdi. Onun çekiciliği kelimenin tam anlamıyla sınır tanımıyor. Hikayeleri kültürlere öyle bir nüfuz etti ki, örneğin Türkiye'de Kayıp Rıhtım gibi platformlara girdiğinizde hayranların inanılmaz hararetli tartışmalarına denk geliyorsunuz. Çevirmenlerin dili kullanımından tutum da falanca karakterin geçmişine kadar devasa bir bilgi paylaşımı dönüyor. İngilizce carry, bizde göz oluyor ama o hikayenin içindeki ruh yepyeni kültürlerde soluk almaya devam ediyor. Mesela okur kitlesinin ne kadar tutkulu ve organize olduğuna bakar mısınız? King, yarattığı karakterleri alıp başka serilere serpiştirmeye bayılır. Bu yüzden yeni başlayanlar için o spoiler mayınlarına basmadan doğru sırayla gitmek hayati önem taşır. Deneyimli okurlar bu yüzden Bill Hodges üçlemesinin okuma sırasını yeni okurlara tek tek listeliyor. Önce Bay Mercedes, sonra kim bulduysa onundur ve finalde son nöbet. Elinizde böyle bir rehber yoksa bu devasa evrende kaybolmanız işten bile değil. Aslında asıl mesele şu. King'in evrenleri koskocaman bir yapbozun parçaları gibi birbirine geçmiş durumda. Üçlemeyi bitirdiniz diyelim, macera orada bitiyor mu? Tabii ki hayır. Sonrasında karşınıza bambaşka bir kitap olan Yabancı çıkıyor. Neden mi? Çünkü o çok sevdiğimiz Holly Gibney karakteri bu yeni hikayeye geçiş yapıyor. Eğer önceki kitapları atlayıp doğrudan Yabancı'ya başlarsanız hem karakterin derinliğini kaçırır hem de fena halde spoiler yersiniz. Sadık hayranlar işte tam da bu ipuçlarını birer dedektif gibi izleyerek ödüllendiriliyorlar. Düşünsenize bir zamanlar çöp tenekesine fırlatılmış, istenmeyen o tek taslaktan bahsediyoruz. Tabita'nın o müthiş inancıyla kurtulan o birkaç sayfa bugün 60'tan fazla romana, sayısız filme ve milyonların gönlünde tat kurmuş efsanevi bir imparatorluğa dönüştü. Maine'in puslu küçük kasabalarından Karakule'nin uçsuz bucaksız diyarlarına kadar her bir köşede onun izi var. Peki, şimdi geriye kalan tek soru şu. Sizin bu karanlık ve cezbedici evrene doğru atacağınız bir sonraki adım neresi olacak? Bizi dinlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki incelememizde görüşmek üzere. Merakla kalın.